Gözlerini Seul'ün gri ve beton kokan mahallelerinden birinde açtın. Baban, her sabah o gri takım elbisesini giyip bir plazada ruhunu teslim eden, akşamları eve sadece yorgunluk getiren tipik bir maaşlı çalışan. Annen ise tüm hayallerini senin üzerine bir yük gibi boşaltan bir ev hanımı. Tebrikler, artık zorba bir sistemin tam göbeğindesin. Henüz 3 yaşındasın ama senin için oyun kavramı çoktan değiştirildi. Elinde oyuncak değil, zeka geliştirici kartlar var. Zengin değilsiniz. Sadece ayıplanmayacak kadar paranız var. Evinizde neşe yok, sadece senin geleceğin için biriktirilen o kutsal fon var. 7 yaşına geldin ve o ağır okul çantasını sırtına verdiler. Ama burası bir okul değil, bir antrenman sahası. Akranların parkta koştururken sen öğleden sonra Hagwon denilen o soğuk dershanelere hapsedildin. Ortaokulda artık sadece bir istatistiksin. Notların sınıfa asılıyor. Kimin zeki, kimin atık olduğu herkesin gözü önünde sergileniyor. Evde huzur yok çünkü komşunun kızı senden 2 puan fazla aldı. Babanın sessiz öfkesini her akşam yemeğinde ramyonunla birlikte yutuyorsun. Ve lise. Artık maskeler tamamen düştü. Burada sadece notların değil, ayakkabının markası ve hatta telefonunun modeli bile bir rütbe. Ailelerinin şirketlerine güvenen çocukların arasında saç renginden göz boyutuna kadar zorbalandığın bir piyonsun. Onların aileleri okula spor salonu bağışlarken senin baban sadece başını eğip özür dilemeyi biliyor. Öğretmenlerin de bu acı sistemin içinde hayatını idame ettirmeye çalışan birer klondan ibaret. Sınıfın en arkasındaki o zengin çocukların hedefi oldun. Sistematik bir dışlanma içindesin. Mesaj gruplarından atılıyor, öğle yemeklerini tuvalet kabininde yalnız yiyorsun. Aslında hoşlandığın bir çocuk vardı fakat hem dışlandığın hem de üniversiteye odaklanmak istediğin için hiçbir zaman açılamadın. Ama asıl kabus yaklaştı. Sunung. Her yıl Kasım ayının 3. Perşembe günü tüm Güney Kore'de hayat buz keser. 550 binden fazla öğrencinin aynı anda girdiği o devasa sınav günü geldiğinde uçaklar kalkmaz, borsa geç açılır, tüm ülke sadece senin kalem çıtırtını duymak için korkutucu bir sessizliğe gömülür. Polis araçları geç kalan öğrencileri yetiştirmek için yollara dökülür. Tüm ülkenin nefesini tuttuğu bu 8 saat senin 18 yıllık varlığının tek ispatıdır. Tüm bu işkencenin tek bir çıkış bileti var. Seul Ulusal Üniversitesi, Kore Üniversitesi veya Yonsei Üniversitesi. Sınav sonuçları açıklandı. Eğer kazanamadıysan dostum geçmiş olsun. Senin için hikaye burada bitti sayılır. Ailenin yüzündeki o evlatlıktan reddetme bakışı altında hayatın boyunca asgari ücretle rafları dizeceğin, toplumun seni defolu ürün olarak göreceği o karanlık tarafa geçtin. Ama gel iyi ihtimali düşünelim. Seul Üniversitesi'ni kazandın. Ailen gururlu, komşular kıskanç. Ama ne yazık ki bu bir zafer değil. Sadece daha büyük bir hapishanenin, dev holdinglerin kapısını aralayan bir anahtar. Ve asıl hayatın şimdi başladı. Artık hata yapma lüksün sıfır. Tabii artık başarılı olduğuna göre üniversiteye yeni bir sen olarak başlaman lazım. 18. yaş gününde önünde bir hediye değil, bir klinik broşürü duruyor. Ailen yüzünü düzeltelim diyor. Hediyen, burun estetiği ve göz kapaklarını batılı bir formata sokmak. Aynada gördüğün o şişmiş, bandajlı yüz, senin bu topluma verdiğin ilk rüşvet. Annen arkanda fısıldıyor, artık güzel bir kızım var. Ve evet, ülkenin güzellik standartları, popüler kültür köleliğiyle yüzleşiyorsun. Çevrendekilerle hatta idollerle kendini kıyaslamaya başladın bile. Tebrikler, artık ülkende kabul görmüş bir yüzün ve kabul görmüş bir tarzın var. Üniversiteden mezun oldun ve o dev holdinglerden birine girdin. Ama asıl kabus şimdi başlıyor. Sabah 8, akşam ucu açık. Patronun ofisten çıkmadan senin çıkman bir ihanet sayılıyor. Hoşik denilen o zorunlu akşam yemeklerinde miden bulanana kadar içmek ve patronuna gülümsemek zorundasın. Hafta sonun yok, özel hayatın yok. Sadece bir şirketin büyüme grafiğindeki anonim bir rakamsın. Maaşının yarısı Seul'ün merkezinde sadece yatağının sığdığı o küçük kutu odaya gidiyor. Gece yarısı o daracık odandaki minik aynanın karşısındasın. Dokunduğun o kusursuz burun senin değil, doktorun eseri. Kazandığın para senin değil, sistemin kirası.
Ailenle konuştuğunda sadece daha çok çalış diyorlar çünkü onlar da bu camdan kafesin içinde yaşlandılar. Dostum, Güney Kore'de doğmak, her sabah yabancı bir yüzle uyanıp sana ait olmayan bir hayatın taksidini ödemektir. Neon ışıkları çok parlak, evet. Ama o ışıklar sadece gözlerini almak için var. İyi uykular dostum. Yeni yüzünle, yeni kabuslara. İzlediğin için teşekkür ederim. Yeni hayatlarda görüşmek üzere.